Selamlar. Bugün sizinle biraz tehlikeli sularda yüzeceğiz. Günlük hayat koşturmacasında işe gidip gelirken, Instagram'da kaydırırken fark etmediğimiz ama aslında ayaklarımızın altında sessizce inşa edilen yeni bir dünyadan bahsedeceğiz. Konumuz yapay zeka, otonom makineler, finansın geleceği ve evet, kripto. Ama durun, hemen yine mi Bitcoin fiyatı konuşacağız diye düşünmeyin. Fiyatlarla ilgilenmiyoruz. Biz altyapıyla ilgileniyoruz. Bugün size bir nevi kırmızı hapı sunuyorum. Çünkü bu teknolojiler bir araya geldiğinde sadece iş yapış şeklimiz değişmeyecek. İnsan olmanın tanımı değişecek. Hazırsanız tavşan deliğinden içeri girelim. Önce şu otonom kelimesini bir netleştirelim. Yıllardır fabrikalarda robotlar var, değil mi? Aynı vidayı aynı deliğe milyonlarca kez sıkıyorlar. Buna otomasyon diyoruz, sıkıcı. Ama otonomi başka bir şey. Otonomi makinenin karar verme yetkisi kazanmasıdır. Şöyle düşünün, evinizdeki robot süpürge şu an sadece haritaladığı alanda geziyor. Peki ya o süpürge toz torbam doldu, kendi kendime internetten yenisini sipariş edeyim, ödemesine yapayım diyebilseydi? İşte bu otonomidir. Makinenin sadece bir araç olmaktan çıkıp bir aktör olma haline gelmesi. Kendi kararlarını veren, kendi kaynaklarını yöneten varlık. Bu gelecek sandığınızdan daha yakın. Şu an bile borsadaki işlemlerin çoğunu insanlar değil, millisaniyeler içinde karar veren algoritmalar yapıyor. Biz sadece sonuçlarını izliyoruz. Peki, bu makineler finansın dünyasını tamamen ele geçirirse ne olur? Şimdi finans kısmına gelelim. Diyelim ki demin bahsettiğimiz o süper zeki robot süpürge toz torbası sipariş edecek. Bunu nasıl ödeyecek? Sizin kredi kartınızı mı kullanacak? Bir robotun bankaya gidip kimlik göstererek hesap açmasını bekleyemezsiniz. Geleneksel finans sistemi insanlar, imzalar ve bürokrasi üzerine kuruludur. Makineler için çok yavaş ve verimsiz. İşte burada devreye kripto ve blockchain giriyor. Çoğu insan kriptoyu dijital kumarhane zannediyor. Ama aslında kripto makinelerin ana dilidir. Kripto paralar programlanabilir paradır. Bir bankacıya veya aracıya ihtiyaç duymadan sadece koda güvenerek değer transferi yapabilirsiniz. Bir gelecek hayal edin, otonom bir taksi sizi havaalanına bırakıyor. Ücreti kripto olarak anında alıyor. Şarjı azaldığında en yakın şarj istasyonuyla pazarlık yapıyor. En uygun fiyatı verene gidiyor ve ödemeyi kendi cüzdanından yapıyor. Hatta lastiği patlasa başka bir tamirci robotu kiralayıp parasını ödeyebiliyor. Tüm bunlar olurken hiçbir insan süreci dahil olmuyor. Kendi ekonomisi olan, kendi kendini döndüren bir makine. Biz buna DAO, yani merkeziyetsiz otonom organizasyon diyoruz. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama temelleri şu an atılıyor. Peki, makineler otonomlaştı. Kendi finansal sistemlerini kullanıyorlar, kendi aralarında ticaret yapıyor, kaynak yönetiyor, karar veriyorlar. Biz insanlar bu denklemin neresindeyiz? Matrix filmini hatırlarsınız. İnsanlar makineler için sadece bir enerji kaynağıydı, pildi.
Belki o kadar distopik bir geleceğe gitmiyoruz ama başka bir risk var. İlgisizleşmek. Eğer dünyadaki kaynakların dağıtımına, paranın akışına ve en kritik kararlara insan hızında düşünmeyen algoritmalar karar verirse, biz sadece bu sistemin veri sağlayıcıları mı olacağız? Aslında Matrix'in ilkel bir versiyonunu yaşamıyor muyuz? Ne izleyeceğimize, ne satın alacağımıza, hatta kiminle tanışacağımıza algoritmalar karar vermiyor mu? Gelecekte finansal sistem de tamamen otonomlaştığında belki de biz sistemin efendileri değil, sistemin evcil hayvanları olacağız. Bizi mutlu ve sağlıklı tutacaklar çünkü verimli veri üretmemiz buna bağlı. Kulağa rahat ama biraz da ürkütücü gelmiyor mu? Tamamen içinizi karartmak istemiyorum. Bu senaryo sadece bir olasılık. Teknoloji nötrdür. Onu iyi ya da kötü yapan biziz. Otonom makineler ve kripto finans insanlık tarihindeki en büyük verimlilik sıçramasını da getirebilir. Hastalıkları çözebilir, kaynakları adil dağıtabilir, bize yaratıcılık için muazzam bir zaman bırakabilir. Önemli olan şu, gelecek onu inşa edenlere ait. Eğer bu konuları sadece Bitcoin ne kadar olduğu sığlığında takip ederseniz, evet, Matrix'in bir parçası olursunuz. Ama bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlarsanız, yapay zeka etiğini sorgularsanız, merkeziyetsiz finansın mantığını çözerseniz, o zaman direksiyona geçersiniz. Kırmızı hapı yutmak, gerçeği görmek demektir. Gerçek şu ki, dünya değişiyor ve bu değişimin işletim sistemi şu an yazılıyor. Asıl soru şu, siz bu işletim sisteminin bir kullanıcısı mı olacaksınız, yoksa programcılarından biri mi? Karar sizin.